İspanya-Fransa maçından haberler ve oyunculardan açıklamalar. Real Madrid Ağustos ayında 6 tane maç yapacak. Bu maçlar hangileri? Arda Güler tatilde antrenmanlara devam ediyor. Real Madrid'den haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. İspanya Fransa'yı yendi arkadaşlar ve finale yükselen ilk ülke oldu Dünya Kupası'nda. Ve Fransa elendikten sonra istifada geldi. Deschamps' Fransa milli takım teknik direktörü dönemi sona erdi arkadaşlar. 3. ve 4. sıra için son maç. Üçüncülük maçına çıkacaklar arkadaşlar. Zidane dönemi başlıyor Fransa'da. Zinedine Zidane Fransa milli takımının yeni hocası oluyor, yeni antrenörü oluyor arkadaşlar. Zaten bunu tabi bir yıl önceden beri biliyorduk. Orayla anlaşmıştı zaten. Dechamps'tan sonra Zidane geldi. İspanya Dünya Kupası finalisti, tebrikler Cucurella. Madrid sayfaları da paylaşıyor. Cucurella biliyorsunuz Real Madrid'in oyuncusu oldu arkadaşlar. Ona da başarılar diliyoruz. Veda, Mbappe Dünya Kupası kariyerinde ilk kez finalden önce elendi. Dikta Mbappe elendi. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Ve ilk kez finalden önce elenmiş. Bir kez finalde kupayı kazandı. Bir kez finalde Arjantin'e yenildi ve bu sefer yarı finalde elendi arkadaşlar. Dikta'nın Dünya Kupası performansı. Evet. Mbappe İspanya'ya karşı 0 gol, 0 asist, 0 kilit pas, 0 isabetli şut, 1 başarılı top sürme, 5 başarısız top sürme, 14 kaybedilen top, 2 başarılı fiziksel mücadele, 9 kez başarısız fiziksel mücadele. Çok kötü bir maç. Olise de bu arada ruh gibiydi, yoktu. Ne dersiniz? Olise acaba Real Madrid seviyesinde midir arkadaşlar? Bunu tartışmaya açıyorum. Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Büyük maçlarda kaybolan oyuncuları sevmiyorum. Fransa-İspanya maçının en iyi oyuncusu Pedro Porro seçildi arkadaşlar. 1 gol, %82 isabetli pas, 8.3 ile maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Bu oyuncuyu görür görmez aklıma Joao Felix geliyor. Olayı bilenler yorumlar kısmına bir düşsün. Mbappe hayalimiz finale ulaşmaktı ama olmadı arkadaşlar. Cucurella'dan açıklama. Maçı kontrol ettik, galibiyeti hak ettik. İspanya'nın son nesli gibi tarih yazma şansımız var. Yani Xavi, Iniesta, David Villa gibi, o kadro gibi bizim de tarih yazma şansımız var diyor. Onlar Euro'yu kazandılar ve ardından Dünya Kupası'nı da kazandılar diyor. Evet, Yamal'ın kardeşi ya, çok sempatik bir çocuk, çok tatlı bir çocuk gerçekten. Ağlayan bir Fransız minik taraftarı yan yana koymuşlar. Vamos diye bir bağırması vardı onun tribündeyken. Çocuk bayağı bir viral oldu arkadaşlar. Evet, Infantino sizce neden gülüyor? Herkes biliyordur artık bunu. Hiçbir şey açıklama yapmıyorum. Siz yorumlara bunu da yazarsınız. Oyarzabal. Gerçekten şu oyuncuyu Türk takımları alıyorsa alsın. İsmi bu kadar öne çıkmayıp bu kadar etki veren bir oyuncu çok garip ya. Çok dümdüz bir topçu ama gol atıyor ya. Tek bir Dünya Kupası'nda en fazla gol atan İspanyol oluyor. Euro 2024'ten itibaren 25 gol katkısı. Milli formayla 30 gol. Büyük turnuvalarda 9 eleme aşaması golü. Oyarzabal. Underrated. Evet, böyle bir oyuncu kendisi. Forvet arıyorsanız tam takımınıza alabileceğiniz bir forvet. Real Madrid bu oyuncuyla niye görüşmüyor bilmiyorum. Alın abi, çok iyi yedek forvet olur bundan. Mbappe bence hem teknik hem de taktiksel olarak kendi oyunumuzu oynamadık. Bir Dünya Kupası yarı finalinde yapmanız gerekeni yapmadığınızda kazanamazsınız diyor. İspanya kendi oyun planına sadık kaldı. Dürüst olmak gerekirse finale yükselmek için gereken özelliklere sahip değildik diyor. Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde Messi ile karşılaşmak istiyorum dedi ve oldu gibi olacak, çünkü çıkar herhalde Arjantin, bilmiyorum. Dechamps'tan açıklama. Bu hakem Dünya Kupası yarı finalini yönetmek için yeterli seviyede mi diyor. Hocam hiç hakeme falan laf atma, kötü top oynadınız. Ryan Cherki. İspanya oyunun her alanında bizden daha iyiydi. Maçı bizden daha çok istediler ve kazandılar diyor. Cherki de bu Dünya Kupası'nda çok fazla forma şansı bulamadı. Öyle bir milli takımdı Fransa milli takımı. Son dakika, İspanya şimdi tarihteki en uzun yenilmeme serisine sahip Avrupa ülkesi. 37 maç, 0 mağlubiyet, böyle gidiyorlar arkadaşlar. Luis de la Fuente. Az nadiren bahane üretirim ve pek şikayet etmem. Ama kim düşünürdü ki kendimi Dünya Kupası finali eşiğinde bulacağımı? Bununla ilgili de bir haber var arkadaşlar. Gerçekten bunca olumsuzluğa rağmen buraya kadar geldi. İyi bir hoca kendisi ya. Her takım böyle bir hocaya sahip olmalı bence. De La Fuente, bugün dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaştık ama onlar da dünyanın en iyi takımına karşı oynuyordu diyor. Evet, bundan bahsediyordum arkadaşlar. Yamal çok kötü bir turnuva geçiriyor. Pedri çok kötüydü. Nico Williams neredeyse hiç oynamadı. Luis De La Fuente Fransa'yı bu şartlarda top oynatmadan eledi ve sadece bir gol yediler arkadaşlar. Finale kadar bir gol yiyerek
gittiler. İnanılmaz bir başarı gerçekten. Hani gelmiş geçmiş en iyi İspanya kadrosu da diyemezsiniz bunu arkadaşlar. Ama çok garip şeyler başarıyorlar. Fransa'ya karşı bırakın golü arkadaşlar, pozisyon bile ürettirmediler neredeyse. Garip bir hoca, garip bir milli takım İspanya. Durdurulamaz denilen Fransa yarı finalde şampiyonluğa veda etti. Üçüncülük maçında İngiltere Arjantin'in kaybedeniyle karşılaşacaklar arkadaşlar. Jose Mourinho Fransa-İspanya maçını izliyor. Doblocu dayı gibi oturmuş oraya. Evet. Yani Mourinho'nun ayağını da gördük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu nedir abi ya? Gerçekten bu nedir ya? Çok kötü foto ya. Real Madrid Ağustos ayında 5 maç yapacak arkadaşlar. AS gazetesinden bulduğumuz haber. Fiorentina var, Deportivo maçı var, Espanyol var, Real Sociedad var, Malaga var ve Schalke 04 maçı hazırlık maçı arkadaşlar. Buraya Schalke maçını da eklersek 6 maç oynanacak. Schalke maçı henüz tam kesin olarak belli değil ama büyük ihtimalle yapılır arkadaşlar. Bu maçların hepsini de takip ediyor olacağız Allah'ın izniyle. Ve şöyle de Real Madrid haberlerine bir geçiş yapalım. Jose Mourinho Real Madrid'in tüm oyuncularını ondan önce ilk antrenman seansı için kadroya çağırdı. Yani ondan önce herkes antrenman sahasında bulunsun dedi. Son gelen oyuncu sabah 8.20'de Gonzalo oldu. Mourinho, Valdebebas'ta ilk dakikadan itibaren disiplin getiriyor, müthiş diyor. Şu an Real Madrid'in egoist oyuncuları kampta değil. Onlar geldiği zaman bakalım bu disiplin orada sağlanacak mı göreceğiz. Şu an altyapı oyuncuları ve kadroda yer bulamayan oyuncular Mourinho ile beraber çalışıyor. Tabii ki de kendilerini kanıtlamak için erken saatlerde geliyor olabilirler. Ama Vini, Mbappe, Bellingham vesaire bunlar geldiği zaman bakalım kim geç geliyor göreceğiz. Carreras, Cucurea'nın transferi normal. Her zaman rekabet olur. Bu dünyanın en iyi kulübü diyor. Tekrar açıklaması var. Yeni teknik direktörle tüm gücümüzle gidiyoruz. Bugün Pintus metodu uygulandı. Bu sezonun hedefi birçok şampiyonluk kazanarak oynamak diyor. Ian Wright. Bence Bellingham dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Roy Keane eğer form durumundan, maçlardan ve büyük anları ortaya koyan performanstan bahsediyorsak Bellingham diyor o da. Peki. Evet, Arda Güler hala arkadaşlar otelde antrenmanlara, antrenman maçlarına devam ediyor. Aslında orada hem tatil yapıyor hem de akşamları yanındaki de otelin sahibi arkadaşlar. Antalyaspor'un da eski başkanı kendisi. Onunla beraber yine arkadaşlar bir halı saha maçı tarzı otelin içindeki sahada yine maçlar yapıyorlar. Arda yani buralarda maç yapıyorsun falan da tam şurada Gezzel falan var. Ama futbolcu olmayan insanlar da vardır. Dikkat etmesi gerekiyor. Top oynamayı bilmeyen bir adamla oynuyorsan gelir bacağına falan da vurur. Bir şey de yapar Allah korusun. Dikkat etmesi gerekiyor orada. Antonio Pintus liderliğinde eğitim arkadaşlar yine oyuncuların suyunu sıkıyor orada. Suyunu çıkartıyor. Arda Güler yine tatilden herkesle fotoğraf çektiriyor. Gidemedik arkadaşlar, gidemiyoruz. Pahalı. Trent Alexander-Arnold ilk antrenman seansı harikaydı. Evet, yeni teknik direktör ve yeni antrenör ekibiyle inanılmaz bir şey. Tabii ki şu anda birçok oyuncumuz eksik ama bildiğiniz gibi yeni sezona gerçekten heyecanlıyız ve başlamaya hevesliyiz. Bugün bir başlangıcın, yeni bir başlangıcın ilk günü ve gerçekten başarılı bir sezon. Jose Mourinho antrenmanda bayağı aktif görünüyordu arkadaşlar. Real Madrid sayfaları bu videoları da yayınladılar. Bayağı böyle o da hevesli gibi gözüküyor ama işte Mourinho bizi biraz endişelendiriyor. Garip bir adam çünkü. Mourinho tam teknik ekibiyle poz verdi. Antonio Pintus da bu ekibe dahil olarak arkadaşlar böyle bir poz vermişler. Victor Valdepenas Fiorentina'ya transfer oluyor. İşte başlıyoruz. Fabrizio Romano yazmış. Real Madrid'in oyuncusunu kiralarlar herhalde. Kiralık olarak gidecektir. Bakalım. Evet, bu da o fotoğrafın tam hali arkadaşlar. Yani kahvede misiniz dayı ya? Leonardo Trossard'ın Beşiktaş formasıyla ilk fotoğrafı arkadaşlar. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Bizim ligin seviyesi için gerçekten iyi bir oyuncu. Buranın seviyesini yükseltir biraz daha. Bakalım neler yapacak Türkiye'de. Ve Mason Greenwood da Fenerbahçe'ye geldi arkadaşlar. Formayı giydi oyuncular. İlk konuşmalarını da yaptılar. O da Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bakalım böyle güzel oyuncular, iyi oyuncular arkadaşlar ligimize gelsin. Burası da kaliteli olsun. Evet, günün fotoğrafı Lamine Yamal 9, Mbappe 2 arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın çünkü bunların hepsi ücretsiz. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alabilir ve süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.